Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir çanta çalışmasıyla karşınızdayım. Aranızda mutlaka bu markayı bilenler vardır. Türkiye'deki bir satış sitesinde satış fiyatı bu modelin 51.950 TL'ydi. Ben de kendim yapmak istedim. Ve ördükten sonra hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Videomda yapımıyla alakalı tüm detaylardan bahsettim. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa her zamanki gibi sorularınızı yorumlar kısmına yazarak sorarsanız en kısa sürede sorularınıza dönüş yaparım. Bu çantamın yapımında rafya ip kullandım. Yumuşak bir rafya ip kullandım ben ve tek yumak yeterli oldu benim için. Yaklaşık 52 bin lira olan çantayı ben aslında sadece 100 liraya mal etmiş oldum. Kullanmış olduğum rafya ipin gramajı 100 gramdı. Fakat metre olarak ipin üzerinde uzunluğu yazmadığı için paylaşamıyorum maalesef. Ama çantamın yapımında bir yumak yeterli oldu. Fakat yine de siz tedbiren 2 yumak aynı ipten alın. Çünkü iplerin gramajları aynı olsa da metrelerinde farklılık olduğu için bazen bir yumak yeterli olabiliyor, bazen 2 yumak ama dediğim gibi benim için bir yumak yeterli oldu. Şimdi çantamın ölçülerini paylaşarak başlamak istiyorum videoma. Şu ağız kısmından ölçüsünü alacağım. Çantamın ağız kısmı genişliği 27,5 santim. Bir de yüksekliğini paylaşırsam başlangıç için yeterli olacaktır. Taban dahil yüksekliği şöyle göstereyim. 34 santim. Askı uzunluğunu da paylaşayım. Şuradaki dip noktadan aldım. Yani askının başlangıç yerinden. Burada askı uzunluğunu belirleyecek olan sizin beden ölçünüzdür. O yüzden lütfen kendi beden ölçünüze göre askı uzunluğunuzu belirleyin. 52 santimde diktikten sonra askımın uzunluğu. Yine bir genişliğini de paylaşayım. 2 santimde genişliği var askımın. Şimdi anlatıma geçmeden önce ipimi de şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde bir ip. Reklam olmaması adına marka paylaşamıyorum. Fakat Instagram üzerinden ulaşırsanız marka ismini mesaj olarak sizlere iletebilirim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Çantamın anlatımında koton ip kullanacağım. Şöyle ipimi göstereyim. Özelliklerini de göstereyim. Koton iple yapmak isteyenler için bakın 100 gram 175 metre. Tığ numarasını dilerseniz 2,5-3,5 olarak da kullanabilirsiniz. %75 pamuk, %25 polyester. İpimin rengi ekru. Koton iple çalışmak isteyenler için de bu şekilde göstermek istedim. Ama çantanın orijinali rafya iple örülmüştü ve ben de rafya iple yaptım çantamı. Sadece anlatımında koton ip kullanacağım. Hem koton iple örüldüğünde taban kısmının ne şekilde gözüktüğünü görmeniz açısından bu şekilde yapıyorum. Şimdi çantamızın yapımına sihirli halkayla başlayacağız. Hiç bilmeyenler için sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Açık uçlu ipimizi şu örmeye devam edeceğimiz ipin altına şu şekilde alıyorduk. Şöyle göstereyim bakın. Küçük bir halka oluşturuyoruz. Şimdi halkamızın içinden tığımızı geçiriyoruz. Örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla çekiyoruz. Burada 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız olacak. Tığ numaram 3,5 numara. Sonrasında tığıma ilmek doluyorum. Halkamın içine batıyorum bakın direkt. Halkamın içinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Halkamızın içine toplam 13 adet ikili trabzan yapacağız. Şu çekmiş olduğumuz 3 zincir bu 13 trabzana dahil. Tığımıza ilmek doluyoruz. Halkamızın içinden tığımızı geçirdik. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. 2 tanesini boşalttım. Tekrar 2 tane ilmeğim oluştu. Onu da tek seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Bir kez daha gösteriyorum. İkisini boşalttım. 2 tane oldu yine. İkisini de boşaltıyorum. İkili trabzan yapmış oluyorum. Bu şekilde toplam 13 adet ikili trabzan yapıyorum.
13 adet ikili trabzan yaparak birinci sıramı tamamladım. Şimdi şuradaki halkamızı küçülteceğiz. Bakın ortada büyük bir halkamız oluştu. Ne yapacağız? Şu açık uçlu ipimizi çekiyoruz. Halkamızı iyice küçültüyoruz. Kağıt iplerde ve rafya iplerde bu ipinizi çekerken dikkatli çekin, kopabilir. Şimdi ilk trabzanımızın, yani çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 3. zincirimize batıyoruz. Direkt battım bakın. İpimizi tığımızla çekiyoruz aradan. Ve tığımızın başındaki diğer ipten geçirerek kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Şimdi tekrar göstereyim hiç bilmeyenler için. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna, yani 3 zincirle oluşturduğumuz ilk trabzanımızın 3. zincirine batıyoruz. Direkt battım. Tığımla ipimi çektim. Çekmiş olduğum ipi tığın başındaki ipten geçirerek kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi burada yine 3 zincir çekerek bir tane trabzan yapacağız ama şu bırakmış olduğumuz ipi şöyle alıyorum. Arada kalmasını sağlayacağız. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 zincir çektik. Yine ilk trabzanımızı oluşturmuş olduk. Şimdi trabzanlarımızı örerken trabzanlarımızın tepe boşluğundaki şu arkadaki ilmeklere batacağız. Yani 2 tane ilmeğin arasına batacağız. Şurada ön tarafta bakın şöyle çizgili görüntü yaratacağız. Şurada bakın. Şu görüntüyü yaratacağız. Çantanın orijinali bu şekilde örülmüştü. Taban kısmı şu çizgili görüntü vardı. Yani trabzanların tepe boşluğuna bu şekilde batmamış. Direkt şu aradan 2 tane ipin arasından, trabzanların tepesindeki şu 2 ilmeğin arasından bu şekilde batmış. Sadece arka ilmekten örülmüştü. Şimdi ben de orijinaliyle aynı olması açısından bu şekilde yapacağım. Şimdi batmış olduğumuz noktaya tekrar batarak ne yapacağız? Buraya normal batacağım çünkü zincirin içine battık. Aynı zincire tekrar batarak bir tane ikili trabzan. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum ama ne yapıyorum? Bu şekilde batmayacağım. Bakın şuradan batıyorduk. 2 tane ilmeğin altından batıyorduk trabzanlarımızın tepe boşluklarına. Ne yapacağız? 2 tane ilmeğimizin arasından dikey bir şekilde batacağız. Şu arkadaki, altta da bir ilmek var bakın. Alttaki 2 ilmeği de alıyorum. Şu ipimizi de araya alalım. Bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Trabzanımızın tepe boşluğunda ne var? 2 tane ilmeğimiz var. İkisinin arasından dikey bir şekilde batıyorum. Dikey bir şekilde battığımda bu trabzanımızın tepe boşluğundaki ilmeğin altında bir ilmek daha var. Onu da almış oluyorum. Tığınıza zaten battığınızda hemen fark edeceksiniz. İster istemez tığınız o taraftan geçiyor zaten. Şimdi trabzanımızın tepe boşluğundaki 2 ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Arka ilmekten örüyoruz aslında. Bir adet ikili trabzan. Şimdi battığım noktaya tekrar batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Her bir trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 13 olan trabzan sayımı 26'ya çıkarıyorum. Hep aynı şekilde batacağız. Trabzanlarımızı örerken hep aynı teknikle batıp az önce gösterdiğim bakın şu çizgili görüntüyü sağlamaya çalışacağız. Şu şekilde bakın. Bu aslında trabzanımızın tepe boşluğundaki önde kalan ilmeklerimiz bunlar. Bu şekilde öreceğim. Eğer bu şekilde örmek zor gelirse zaten taban kısmında kalacak. Normal bir şekilde de trabzanlarınızı örebilirsiniz. Dediğim gibi orijinali bu şekilde olduğu için ben bu şekilde batmayı tercih ettim. Şimdi bu sıramı da, yani ikinci sıramı da ne yapacağım? Her bir trabzanın tepe boşluğuna 2 adet trabzan yaparak trabzan sayımı 26'ya çıkaracağım. Sıra sonunda görüşelim. İkinci sıramı da ikili trabzan yaparak tamamladım. Toplam 26 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayıp 3 zincir çekiyoruz.
Yine aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı hep arkadan öreceğiz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Trabzanın tepe boşluğundaki iki ilmeğin arasından tığımı geçirip arkadaki iki ilmeği alıyorum. İki ilmeğin altından tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Yine arka ilmekten örüyoruz. 2 adet ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Yine 2 adet ikili trabzan. Her bir trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. 26 olan ikili trabzan sayımı 52'ye çıkartıyorum. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Toplam 52 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi dördüncü sıramıza geçiş yapacağız. Dördüncü sıramızda ise bir çift bir tek olarak öreceğiz. Yine ilk trabzanımızın tepe boşluğuna yani çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. Üçüncü zincire batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Yine 3 zincir çekerek bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Ne dedik? Bir çift bir tek yapacağız. Yani aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Yine arkadan öreceğiz. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın şu trabzanların tepe boşluğunda 2 adet ilmek var. Ortasından batıyorum. Arkadan doğru bu şekilde örüyorum. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine çift batacağım, bir sonrakine tek batacağım. Çift tek, çift tek bu şekilde bir çift bir tek olarak sıra sonuna kadar geleceğim. Ve trabzan sayım ise 78'e ulaşmış olacak. Şimdi ben trabzanlarımı tamamlarken sizler de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi sıramı tamamlayıp 5. sıramı göstermek istiyorum. Toplam 78 adet ikili trabzan yaparak 4. sıramı tamamladım. Şimdi 5. sıramıza geçiş yapacağız. Yine kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayıp 3 zincir çekiyoruz. Şimdi aynı noktaya batacağım. Bir adet daha ikili trabzan yapacağım. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boşluğu atlayıp bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batarak yine arkadan örüyoruz. Örme tekniğimiz değişmiyor. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boşluğuna atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boşluğu atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Aynı yere 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın nasıl gözüküyor? Aynı yere 2 adet ikili trabzan, bir zincirlik boşluk, sonra bir adet trabzan, bir zincirlik boşluk, bir adet ikili trabzan, bir zincirlik boşluk, 2 adet ikili trabzan. 1, 2, 3 toplam 3 adet boşluğumuz var. Sonrasında ise 2 adet ikili trabzan. Şimdi 2 adet ikili trabzanı yaptıysam ne yapacağım? Bir zincir çekip bir boşluk bırakacağım. Bir adet ikili trabzan. Bir zincir çekeceğim. Bir boşluk bırakacağım. Bir adet ikili trabzan. Bir zincir çekip bir boşluk atlayacağım. Yine 2 adet ikili trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. 2 adet boşluğumu oluşturdum. Üçüncü boşluğum için bir zincir daha çekiyorum. Tığıma ilmek dolayıp bir boşluk atlayıp bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna
2 adet ikili trabzan yapıyorum. Hep arkadan öreceğiz yine. Farklı hiçbir işlem yok. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. 5. sıramızı tamamladık. Bakın şöyle. Şimdi 6. sıramıza geçiş yapacağız. Son bir zincirlik boşluğumu yapıyorum. En başta 2 tane ikili trabzan yapmıştık. İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz ama bir zincir çekeceğiz. Son boşluğumuz çünkü. Zincirimi çektim ben. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayıp burada 3 zincir çekiyoruz. Şimdi 5 tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. İlk trabzanımızın tepe boşluğuna 1 adet yaptık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyoruz 1 adet. Arada bir zincirlik boşluğumuz var. Yine zincirimize de tek ilmekten batacağız. Zincirimizin neyi var? 2 tane ilmeği var. Arkadaki ilmekten batacağız. 2 ilmeğin arasından batıyoruz aslında. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan. Şimdi aradaki bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan. Zincirin içine batıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna ise 2 adet. Toplam kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek ikili trabzan yaptık. Şimdi trabzanımızın tepe boşluğuna batıyoruz. Aynı yere 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 tek ikili trabzan. Hangi noktaya geliyorsa oraya çift batıyoruz. 3. Her bir trabzanın ya da zincirin boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak peş peşe tek ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek ikili trabzan yaptık. Zincir boşluğumuzun olduğu noktaya çift batacağımız yer denk geldi. Oraya da çift batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Yani aradaki bir zincirlik boşlukları da trabzan yapacağız. Eğer çift denk geliyorsa çift batacağız, tek denk geliyorsa tek batacağız. Diğer noktalar zaten trabzanların tepe boşlukları. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayıp sıra sonuna geliyoruz. Şimdi 6. sıramın sonuna geldim. Arada ne kaldı? Bir zincirlik boşluğum kaldı bakın. Şu an 115 adet ikili trabzanım var. Bunu 117'ye çıkartmak istiyorum. 5 tek bir çift olarak geldim. Arada bir zincirlik boşluğum kaldı. Şimdi bu zincirimize de 2 adet ikili trabzan yaparak trabzan sayımı 117'ye çıkartmış olacağım. Zincirimin arkadan ilmeğine batıyorum. 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Buraya neden çift battım? Sadece trabzanımı 117'ye tamamlamak için tek batmış olsaydım 116 olacaktı. Şimdi ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Yani 3 zincirlik trabzanımızın 3. zincirine batarak kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayıp yine burada 3 zincir çekiyoruz. Şimdi gövde kısmına geçiş yapacağız. Gövde kısmına geçiş yaparken şuradaki örme tekniğini uygulayacağız. Yani kareler yapacağız ama birkaç ufak tefek farkı var. Şimdi 3 zincir çektik. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ne yaptık? Toplam 4 zincir çektik. Aynı noktaya bir adet daha ikili trabzan yaptık. Şimdi bir zincir, tığıma ilmek doluyorum. Aşağıda bir tane trabzan boşluğu atlıyorduk. Burada 2 tane atlayacağız. 1, 2 ve üçüncüye batıyorum. Ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzan. Şimdi bir zincir, 1, 2. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan. 2 tane boş kare oluşturduk. Üçüncüyü oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Üçüncü boşluğumu da oluşturuyorum. Şimdi bir zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Burada ne yapıyorduk? Trabzanlarımızın arasına zincir çekmiyorduk. Burada ise bir zincir çektik. 2 trabzanın arasında boşluk bırakmış olduk. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir zincir,
2 boşluk atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bir zincir, 2 boşluk atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bir zincir, 2 boşluk atlayıp üçüncüye batıyorum. Aynı yere 2 adet ikili trabzan yapacağım ama ikili trabzanlarım arasına da bir zincir çekeceğim. Şimdi aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Artık çantamızın gövde kısmını örmeye başladık. Sıra sonunda görüşelim. Gövdeye geçişteki ilk sıramı tamamladım. 2 tane boş karemi oluşturdum. Şimdi üçüncüyü oluşturmak için yani son karemizi oluşturacağız. Tığımın başına ilmek doluyorum. Bir zincirlik boşluk yaratacağız burada. Aynı zamanda sıramızı da bağlayacağız. Şurada çekmiş olduğumuz 3 zincirimiz vardı. Sonradan da bir zincir çekerek bir boşluk yaratmıştık iki trabzan arasında. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Tığıma ilmek doladım. Tığımı tek seferde boşaltıyorum. Ne yapıyorum? Tığımın karemin ortasında kalmasını sağlıyorum aslında oluşturmuş olduğumuz boşluğun. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Şurada aynı noktaya batarak yaptığımız 2 trabzanımız vardı. Ortada bir zincirlik boşluğumuz vardı. O zincir boşluğuna batıyorum. Direkt boşluğun içine batıyorum bakın. Zincirin içine batmıyorum artık. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hep boş kareler oluşturacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki karemin içine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boş karemin içine geçiyorum. Boşluğa batıyoruz direkt. Hiçbir şekilde zincir üzerine batmıyoruz. İkili trabzan. Bir zincir, boşluğun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımız var. Aralarına birer zincir çekmiştik. Bir zincir çekerek o boşluğun içine batıyorum. Oraya da bir adet ikili trabzan. Bu şekilde boş kareler oluşturuyoruz. Aslında çantamızın gövdesi hep bu şekilde ilerleyecek ama bu sırayı tamamlayıp sıra bağlamayı tekrar göstermek istiyorum. Sonrasında 3. sıraya geçişi de göstereceğim gövdede. Buradan sonra artık örme şekli hep aynı. Boş kareleri oluşturacağız. Gövdedeki 2. sıramın sonuna geldim. Şimdi tığıma yine ilmek doluyorum. Sıramızı bağlayacağız ve boş karemizi oluşturacağız yine. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Karemizin ortasında kaldı tığımız. Burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boş karenin içine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonraki boş karenin boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonraki boş karenin orta boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bütün örgümüz artık bu şekilde ilerleyecek. Boş kareler yaparak çantamızın gövde kısmını tamamlayacağız. Bu şekilde ben rafya ipimle 13 sıra ördüm. Çantanın orijinali 18 sıraydı. Fakat o çok uzun geldiği için bana ben 13 sırayla tamamladım. Şimdi gövde kısmındaki boş karelerimizi tamamladık. 3 sıra daha öreceğiz sonrasında. Yüksekliğimiz şöyle taban kısmının bitiminden alayım. 19 santim yüksekliğimiz var. Şimdi koton iple ördüğünüzde genişliğini de şu şekilde göstermek istiyorum. Taban kısmına şöyle başlangıçtan itibaren bir yerleştirelim. Bakın hemen hemen aynı genişlikte oluyor. Şöyle tam başlangıçtan itibaren alıyorum. Yerleştirdiğimde hemen hemen aynı genişlikte oluyor. Şimdi ben rafya iple örmeye devam edeceğim. Çünkü orijinali rafya ipli. Ben taban kısmında nasıl durduğunu, örgünün nasıl durduğunu göstermek için bu şekilde koton iple çalıştım. Dilerseniz bu iple devam edebilirsiniz. Siz dilerseniz rafya iple örebilirsiniz. Ya da farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Polyester makrame, pamuklu makrame.
Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ben orijinaline sadık kalmak mantığıyla rafya iple ördüm. 3 sıra daha öreceğiz. 3 sıranın 2 sırası ikili trabzan olacak. Son sıramızda yine bu şekilde boş kareler olacak. Sonrasında ise yazımızı yazacağız. Sonrasında askımızı dikeceğiz. Şimdi çantamızın gövdesi için son 3 sıramızı örelim. Şimdi başlangıç noktamızda yine tığımıza ilmek doluyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimize batıyoruz. Tığımızdaki 3 ilmeği tek seferde boşaltarak tığımızın tam ortada kalmasını sağlıyoruz. Boşluğumuzun ortasında. Burada ne yapacağım? 1, 2, 3 zincir çekeceğim ve bir tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi her bir şu boşluklara birer adet ikili trabzan yapacağız. Zincir çekerek ben bunu yapmış oldum bu noktada. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Boşluğumuza geçiyoruz. Boşluğumuzun bakın orta noktasına batıyorum. Hiçbir şekilde zincirin üzerine batmıyorum. Bir adet ikili trabzan. Trabzanın tepe boşluğuna bir adet ikili trabzan. Boşluğa bir adet ikili trabzan. Trabzanın üzerine bir adet ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Trabzanlarımı örerek sıramı tamamladım. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Son trabzanımı yaptım. Şurada 3 zincir çekerek yapmış olduğumuz ilk trabzanımız vardı. 3. zincire batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Burada 3 zincir çekerek yine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yaparak ikinci sıramızı öreceğiz. Hemen bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet ikili trabzan. Tepe boşluklarına normal bir şekilde batıyorum. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde de bu sıramı tamamlayıp sıra sonuna geliyorum. Çantamın ağız kısmındaki ikinci sıra trabzanımı da ördüm. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Her sırada 96 adet ikili trabzan elde etmiş oldum ben. Şimdi 3 zincir çekerek ikili trabzan yapmıştık. 3. zincire batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayacağız. Tığımın başındaki ipten de tekrar çektiğim ipi geçiriyorum. Burada 4 zincir çekeceğim. Şimdi artık boş kareler yapacağız. 4 zincir çektikten sonra bir tane ikili trabzan boşluğuna atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arada bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan boşluğunu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde boş kareler yapıyorum. Sıra sonuna kadar kareler yapmaya devam edeceğim. Sıra sonunda sırayı bağlayıp artık çantamızın gövdesini tamamlamış olacağız. Şimdi sıra sonuna geliyorum. Çantamın ağız kısmındaki son sıramı ördüm. Boş karelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. 4 zincirle başlamıştık. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Burada bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bunu sonrasında içeriye doğru yürüteceğiz ve gizleyeceğiz. Çekebildiğimiz kadar aşağıya çekelim ki ağız kısmından belli olmasın. Bakın rastgele ilmeklerin arasından tığım başıyla aralara çekiyorum. Bu şekilde biraz daha yürüteceğim. Sonrasında artık burada farklı bir şey yok. Şimdi çantamın yükseklik ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Taban dahil söyleyeceğim ilk etapta. Şöyle başlangıç noktasına kadar indiriyorum. Bakın 34 santim yüksekliği var. Taban hariç de söyleyeyim. Dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Dilerseniz şuradaki trabzan sayınızı arttırabilir. Yani trabzan sıra sayınızı artırabilir.
ya da bir iki sıra daha şu şekilde delikli örgü yapabilirsiniz. Ya da şu gövde kısmında trabzana geçmeden istediğiniz kadar sıra sayısını arttırabilirsiniz. Şöyle 27 santim taban hariç de yüksekliğimiz var. Şimdi çantamın askısını dikmeden önce yazısını yazma işlemini göstermek istiyorum. Askı dikimini sonra yapacağım çünkü yazımızda eğrilik olmasın. Yazımızı yazdıktan sonra, sabitledikten sonra size çanta askısını dikmeyi tercih ediyorum ben. Ama siz herhangi bir kaydırma ya da eğrilik yapmam diyorsanız önce askısını da dikebilirsiniz. Çantamın yazısı için bakın bu şekilde bir parça hazırladım. Şöyle göstereyim. Yuvarlak, ince bir parça. Çantanın yazısı bu şekilde bir parçayla hazırlanmıştı. Ben de orijinaline yakın olması için bu şekilde yaptım. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Yapımı çok basit. İlk başta ipimi alıyorum. Uzunluğu 74 santim oluyor bu parçamın. Yani her bir parça 74 santim oluyor. 4 kat yapıyorum ipimi. Bu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4 ve uzunluğu toplam 74 santim oluyor bu parçamın. Şimdi ipimizi kopartmıyoruz. 74 santim uzunluğunda bir parça yapıyoruz. Şimdi şöyle biraz daha açayım masamı. Şu ipimin arasını iyice açıyorum. Bakın şöyle düz bir hale getiriyorum. Ne yapacağız? Etrafını saracağız. Bu 4 tane ipimizin etrafını sarıp bu şekilde yuvarlak bir parça elde edeceğiz. Şimdi şöyle iyice ayarlıyorum. Uçlar birbirine denk geliyor. Şuradaki bakın. Bu şekilde yırtılsa da hiç problem değil. Arada yırtılabiliyor çünkü. Bu şekilde açabildiğiniz kadar rafya ipinizi açın. Bakın geniş bir parça ortaya çıktı. Kağıt iplerin katları da bu şekilde açılır. Yine ip sarmak istediğinizde kağıt ipinizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Açıyorum. Sonrasında devamında da yine açabilirsiniz. Şimdi bu açmış olduğum ipi şu iplerin üstünden aşağıya doğru şöyle bakın araya aldım. Bu ipleri araya aldım. Üzerinden geçiriyorum. Sonrasında şöyle bu başlangıç noktası ipimizi sıkıştıracağız ki çözülmesin. İstediğiniz şekilde buradaki sıkışıklığı sağlayabilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru döneceğim. Buradan sonra bakın üst üste saracağız. Başka hiçbir işlem yok burada. Bu şekilde elinizin kolayına nasıl geliyorsa bu ipimizi sararak şöyle yuvarlak bir şekilde sarıyoruz. Bu şekilde üst üste sarıyoruz ipimizi. Şöyle. Burada önemli olan üst üste sardığınızda aynı genişlikte olmasını sağlamak. Bir tarafı çok geniş, bir tarafı çok ince olmasın. Şuranın çok kalın ya da çok ince olmasın. Çok fazla aynı noktada üst üste sardığınızda bir taraf çok kalın oluyor, aşağılar ince oluyor. O yüzden aynı şekilde sarmaya özen gösterin. Şimdi dediğim gibi sonuna kadar saracağız. Yuvarlak ince bir parça elde edeceğiz. Bu şekilde bir parça daha yapacağız. Onun uzunluğu da 9 santim olacak. Onu da E harfi için kullanacağız. Şimdi sonuna kadar sarma işlemine devam ediyorum. Şimdi sarma işleminde bakın sona kadar geldim. Bu ipinizi açarken hepsini aynı anda açmak zorunda değilsiniz. Açtığınız kısım bittikçe açın. Aşağıya doğru açın. Yani hepsini en başta açmanıza gerek yok. İlk etapta biraz dolayacağınız kadar açın. Sonra açtığınız nokta bittikten sonra tekrar açma işlemine devam edin. O şekilde zor oluyor. Şimdi sıra sonunda birkaç kez üst üste doladım.
Şimdi düğüm atacağım. Bakın şu şekilde elimin üzerinden bu ipimi geçiriyorum. Burada ne yaptım? Küçük bir halka oluşturdum. Bu halkanın içinden de şu dolamaya devam ettiğim açık ipi çekiyorum. Ben bir miktar bırakarak kestim. Siz de o şekilde yaparsanız aradan çekmeniz çok daha kolay olur. Şimdi bir kat düğüm atıyorum. Başka düğüm atmama gerek yok çünkü bu parçamızı çantamızın üzerine dikerek birleştireceğiz. Şimdi birleştirme aşamasına geçelim. Çantamın yazısını yazmak için ilk önce yerini belirleyeceğim. Ne yapmıştık? 13 sıra bu şekilde boş kareler örmüştük. Şimdi nasıl ayarladım? Şöyle bakın. Yazımız bu olacak. İlk önce C harfimizle başlıyoruz. Sonra H harfimizi yapacağız ama sonrasında gelen L ve H harfinin arasındaki fark nedir? Bakın H harfini şu şekilde sivri bir şekilde yapılmış orijinalinde. L harfinde ise biraz daha oval yapılmış üst kısmı. Tamamen el yazısı formunda yapılmış. Şimdi C'ye dikkat ederseniz tam yuvarlak bir C değil. Yani şu ağız kısmı tamamen şöyle içeriden gelen bir C değil. Biraz daha üst kısmı düz geliyor. Bu orijinaline yakın bir şekilde çantamızın üstüne şu örmüş olduğumuz parçayla yazımızı sabitleyeceğiz. Şimdi onun için ne yaptım bakın. Burada 13 sıram var. Yine kağıdımda da aynı şekilde 13 sıra. Şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3. 3 sırasını boş geçtim. Yani şurada 1, 2 ve 3. 3 sırasını boş geçeceğim. 4. sıradan itibaren yazımı yazmaya başlayacağım. Aşağıdan da 1, 2, 3, 4. 4 sıra boş bırakacağım. Aradaki 6 sıra yani 6 boş kare sırasını yazı yazmak için kullanacağım. Zaten toplam 13 sıraydı. Ve ben ilk etapta yazımı sabitlemek için tel tokalardan faydalanacağım. Siz dilediğiniz şeylerle yazınızı sabitleyebilirsiniz. Mandallar varsa küçük mandallar onlardan yararlanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa iple de küçük iplerle de yazınızı belli noktalardan sabitleyebilirsiniz. Şimdi bu görsele uygun bir şekilde yazımı yazmaya özen göstereceğim. Şöyle koymak istiyorum. Siz de ben yazımı yazarken görmüş olun. Şimdi 1, 2, 3. Şurası benim yazımın başlangıç noktası olacak. Burada önemli olan yaklaşık bir görsel ortaya çıkartmak. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce tabii ki çantamızı şöyle düz bir forma getiriyoruz ikiye katlayıp. Şöyle tabanını da katladım ki tamamen boş karelerim ortaya çıksın. 1, 2, 3. 3 tane boş kareyi atladım. Hemen şuradan başlangıç noktasından tel tokayla tutturacağım. Çantanın iki parçasını bakın tutturmuyorum. Sadece üstteki parçaya tutturuyorum ki dikerken yani sabitlerken kolaylık olsun. Şöyle zaten dikerken de yine düzelteceğiz. O yüzden küçük eğrilikleri çok sıkıntı yapmayın. Şimdi aşağıdan da şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane boş kare sırasına atladım. Şurası benim bitiş noktam olacak. Şöyle hafif bir ovallik veriyorum. Şu yazıya uygun bir şekilde yazmaya özen gösteriyorum. Alt kısmından da C'mi sabitliyorum. Bunları sonrasında tekrar düzelteceğiz. Şimdi H'mizi yaparken ne yapacağız? Bakın şu açık uçlu, şu kullanacağımız açık uçlu ipimiz. Onu üste getiriyoruz. C'den gelen ip aşağıda kalıyor. Şöyle. Hepsinin bitişlerini aynı hizalara denk getirmeye çalışıyorum. Ne demiştik? H'nin üst kısmı sivri. Şuraya şöyle bir eziyorum, sivrilik veriyorum. İple ne kadar mümkün olursa o kadar. Çok zorlamayın. Şimdi bitiş noktası bakın biraz daha yukarıda. C'nin bitiş noktasına yakın değil. Şu birleşme noktası yani H'nin çubuğunun birleşme noktası nerede kalıyor? C'nin bitiş noktasında değil biraz daha yukarıda.
Şöyle biraz daha yukarıda bırakıyorum bakın. İlk önce şu kısmı sabitleyelim. Birleşme noktamı, şu iki ipimin birleşme noktasını biraz daha yukarıda bırakıyorum. Biraz şöyle H'nin bitişine eğrilik veriyorum. Şimdi şurayı da sabitleyelim, şu birleşme noktasını. Şurayı şöyle dikerken biraz daha açacağız. Şuraya da sivrilik vereceğiz. Şimdi neredeyiz bakın. H'mizin şu küçük şu kısmındayız. U. Ters U gibi düşünün. Şöyle hafif oraya da eğrilik veriyorum. Bakın bitiş noktalarım hep aynı. Başlangıç noktalarım aynı hizada. Şurayı ilk etapta sabitliyorum. Sonrasında şuraya hafif bir eğrilik veriyorum. Yine H'de olduğu gibi açık uçlu ip üstte kalıyor. L'de de. Şimdi L'yi yapıyoruz. Neydi? Burası biraz daha ovaldi. Üst kısmını sabitliyorum. Şimdi O'muzu yapacağız. O'yu bu şekilde yapmamış. Yani şöyle dolamamış. Ne yapmış? İlk önce ipi yukarı çıkartmış. Sonra ucunu şöyle alttan dolamış. Bu şekilde bir O yapmış. Şuradaki ilk önce L'mizin şu kısmını sabitleyelim birleşme noktasına. Daha kolay olacak. Elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi O'muzu yapmak üzere ilk önce ipimizi yukarı çıkarıyoruz. Şöyle şuradan biraz katlamam gerekecek ipimi. Evet. Şöyle dolaştırıyorum. Burada bu şekilde bir O harfi yapıyorum. Şu dönüş noktasını sabitlersem çok daha kolay olacak. Bitiş noktasına da yine bir ovallik verirsem şöyle sabitliyorum. Kabaca bakın yazımız ortaya çıktı. Şimdi şuraya da küçük parçamla E harfimi yapacağım. E harfi diğer yazılardan bağımsız bir şekilde yazılmıştı. Onu da o yüzden o şekilde yapacağım. Şimdi E harfimizi de tamamlayalım hemen. E harfim için bu şekilde 9 santimlik parça hazırladığımı söylemiştim. Şimdi onu da şöyle elimle ilk önce kıvırıyorum. Ne yapacağız? Şuraya hemen O harfinin yanına şöyle bakın aynı bu görselde olduğu gibi yerleştiriyorum. İlk önce şu kısmını sabitliyorum. Üst kısmına. Hafif şöyle elimle ovallik veriyorum. Sonrasında ise şu kısmı şöyle tokamın altına alırsam olacaktır. Bakın bu şekilde. Şimdi dikerken yine dediğim gibi bozulan yerleri güzel bir şekilde düzelteceğiz. Şimdi dikiş işlemini nasıl yapıyorum? Şimdi iğneme ipimi taktım bakın. Şu şekilde bir iğnem var. Şu kısımlardan sabitleyerek ilerleyeceğiz. İlk önce başlangıç noktası. Alttan ilk önce şu iplerin arasından iğnemi geçiriyorum. Çantanın üzerindeki iplerden geçirdim bakın. C'nin başlangıç noktasındaki yerden geçiriyorum. Şimdi buradaki tokamı çıkarabilirim. Burada dilerseniz yapıştırabilirsiniz de.
şekilde üzerinden dolayarak ipimizi yürüteceğiz. Ne yapıyorum? Alttan çantanın, bakın şöyle göstereyim, şunu çekeyim. Şu araya şunu alıyorum ipimin arasına. Şu kısımlardan çantanın örgüleri arasından iğnemi geçiriyorum. Şu parçamızın arada, şu yazı yazdığımız parçanın arada sıkışmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Belli yerlerden tutturacağım. Dilerseniz dediğim gibi yapıştırabilirsiniz de. Ben yapıştırıcı kullanmak istemedim. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Bunu yaparken yazımın formunu da hem düzeltiyorum hem de bozulmamasına özen gösteriyorum. Düzgün bir şekilde dikiş yapmaya çalışıyorum. Şimdi nerelerden sabitleyeceğiz? Yazımız çantamızın üzerindeki hangi iplerin üzerine geliyorsa oralardan bu ipimizle sabitleyerek ilerleyeceğiz. Tüm yazımızı bu şekilde yapacağız. Bir kez daha gösteriyorum, bakın. Bu ipimiz arada kalıyor. Buraya mümkün olduğunca sıkı bir şekilde yapalım. Şöyle üzerinden sıkıca sabitliyorum. Altta iğnemi çantamın örgüsünden geçiriyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Burada farklı hiçbir şey yok, anlatacağım. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık askımızı sabitleme işlemine geçeceğiz. Oradan sonra artık çantamız kullanıma hazır. Bu şekilde. Çantamın askısı için bu şekilde 2 adet askı hazırladım. Orijinaline yakın bir askı yapmak istedim ben ama siz dilediğiniz şekilde askılarınızı tasarlayabilirsiniz. Şimdi ölçülerini vererek hemen anlatımına geçeceğim. İlk önce uzunluk ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şöyle başlangıçtan itibaren aldım. Siz kendi beden ölçünüze göre istediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. 54 santim uzunluğu var. Genişliğini de paylaşayım. Genişliği ise 2 santim askımın. Şimdi hemen askımızın yapımına geçelim. Çantamın askısını yine raf iple, yani kendi ipiyle, gövdesinde kullandığım iple yapacağım. İlk önce zincir çekerek başlayacağız. Yine 3,5 numara tığ kullandım askı yapımında da. 80 adet zincir çektim. Şimdi kısa bir örnek üzerinde anlatacağım. ...80 adet zincirimi çektikten sonra bir zincir daha çektim. Şu şekilde yine zincirimi elimin üzerine düz bir şekilde yatırıyorum. Şuradaki, bakın, tek ilmekler var. Normalde zincirleri bu şekilde batarız. Ben yine göbek kısmındaki ilmeğe batacağım yan bir şekilde. Şöyle gösteriyorum, bakın. Yatay bir şekilde tek ilmekten tığımı geçirdim. İpimi aradan çektim. Tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşalttım. Bu şekilde 80 adet sık iğne yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Zincirimiz de normalde şu şekilde batılır. Elimin üstüne düz bir şekilde çeviriyorum. Şu ortada tek ilmekler var. Oradan yatay bir şekilde tığımı geçiriyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. İlk sıramı 80 adet sık iğne ile tamamlıyorum. Birinci sıramı sık iğneler örerek tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna da batıyorum bir tane sık iğne. Yani her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak ikinci sıramda da yine birinci sıramdaki sayı kadar sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızı da tamamladıktan sonra artık şuradaki, bakın, şu direklerin
örgü işlemine geçeceğiz. Sık iğne üzerine örgü örerek yaptım. Bu çanta sapını farklı çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Çünkü hiçbir şekilde esneme yapmıyor. O yüzden çok rahatlıkla diğer çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Burada geriye dönmeyeceğiz. Şöyle sık iğne yaparak şuradaki alt kısma geçeceğiz. İkinci sık iğne sıramın hemen yan tarafına batıyorum. Bir tane sık iğne. Birinci sık iğne sıramın yan tarafına batıyorum. Bir tane sık iğne. Ne yapıyoruz burada? Aslında dönüş sağlıyoruz. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Ne yapacağız? Artık şurada sık iğnelerimiz var, bakın altta. Normalde örgümüzü bu şekilde ördük. Sonrasında köşeden dönüş sağladık. Şuradaki sık iğne sıralarımızın yan taraflarına birer adet sık iğne yaptık. Bir zincir çektik şuradaki dönüşü rahatlatmak için. Şimdi batacağımız noktalar, şurada sık iğnelerimizin tepe boşlukları var. Buralara batarak uzun ilmekler öreceğiz. Hemen ilk sık iğnenin bakın şuradaki tepe boşluğuna tersten batıyoruz. Yani normalde nasıl batarız? Bu şekilde batarız. Sık iğnenin hemen ilmeğinin altından geçiriyorum. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Uzun ilmek alıyorum. İlmeklerimi tek seferde boşaltıyorum. Şöyle ördükten sonra da elinizde düzeltirseniz bu görseli elde edeceksiniz. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Çok fazla kasılmaması ve toplanmaması için tığınızı boşaltırken şuraya baskı uygulayın ki şöyle bakın, uzun ilmeklerinizin boyları birbirine eşit olsun. Her bir sık iğnenin boşluğundan geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Şuraya bakın. Şu kısma. Sık iğnemizin tepe boşluğu burası. Hemen altına batıyorum. Bakın. Şimdi neden geriye dönüp bu uzun ilmekleri örmedik? Şuradaki görselin burada da olmasını istediğimiz için. Burada bakın zincirlerimizin ilmekleri var. Burası daha sıkı bir görüntüye sahip. Bu şekilde sık iğnelerimizin tepe boşlukları daha geniş ve daha hoş duruyor. İkisinin aynı görsele sahip olmasını istedim. Bakın şimdi buradaki görüntüyle buradaki görüntünün aynı olduğunu göreceksiniz. Fakat şuradaki aynı görseli sağlamıyor. Ne yaptık? Bu şekilde köşeden döndük. Zincirlerin olduğu yerden uzun ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki sık iğnenin ilmeklerinin altından geçiriyorum. Uzun ilmeğimi aldım. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Kaç tane uzun ilmeğimiz olacak? 80 adet sık iğne yaptığımız için 80 adet uzun ilmeğimiz olacak. Bu şekilde şu köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna yaklaştığımda tekrar göstermek istiyorum bakın. Şurada sık iğnelerimiz vardı. Altındaki ilmekten tığımı geçirdim. Arkadan uzun ilmeğimi aldım. Öne doğru çektim. 2 ilmeği tek seferde boşalttım. Şimdi son uzun ilmeğimi yapıyorum. En başta kaç zincir çektiyseniz o kadar sık iğneniz olmalı ve sonrasında o kadar da uzun ilmeğiniz olmalı. Yani 80 zincirle başladıysanız 80 adet sık iğneniz, 80 adet uzun ilmeğiniz olmalı. Şimdi şuradaki gibi dönüş sağlayacağız ki aynı görsele sahip olsun. İlk sık iğne sıramın yan tarafına batıyorum. Bir tane sık iğne. İkinci sık iğne sıramın yan tarafındaki boşluktan batıyorum. Bir tane sık iğne. Şurada bakın ilk yapılan sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum.
İpimi aradan çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve sonrasında askım artık kullanıma hazır oluyor. Siz de kendinize bu şekilde esnemeyen, sarılmış gibi duran şık askılar hazırlayabilirsiniz. Çantamın yazı yazma işlemini tamamladım. Bu çantanın yapımında sizi en zorlayacak kısım burası olabilir. Fakat burayı da çok rahat bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. Yine bu kısımla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorun. Şimdi çantamızın askı dikimine geçeceğiz. Zaten askımızı hazırlamıştık. Yine orijinaline yakın bir şekilde hazırladık. Bunu da yine göz kararı bir şekilde çantamın şöyle iç kısmına yerleştiriyorum. Çok fazla aşağıya indirmiyorum. Şu trabzanın bakın tepe boşluğuna askımızın ucu denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. İçten yerleştirdim. Diğerini de aynı şekilde. Bu düz kısım üste gelecek. Şu oval kısım alta gelecek askımızda. Şöyle yerleştiriyorum. Burada önemli olan şu iki kenarda kalan boşluğun eşit olması. Şimdi onu ayarlayacağız. Benim için şöyle yeterli. Buradan bakın. Şöyle ölçüyorum. 6 santim buradan bırakmış oldum. Yine 6 santim de buradan bırakacak şekilde şöyle askımı yerleştiriyorum. Sonrasında bunu içten dikeceğiz. Başka da hiçbir detay yok. 6 santim sonunda denk gelen yer neresi? Bakın şurası. Buraya bunu tutturacağız. Burada da yine 6 santim ölçtüğümde bakın şöyle göstereyim. Şurası askımızın denk geleceği yer. Bu şekilde içten dikeceğiz. Hemen şöyle biraz yukarı kaydırıyorum. Askımızın bitimini nereye denk getirdim? Bu boş karemizin dibine, yani alttaki trabzanın tepe boşluğuna denk getirdim. Şimdi oradan uygun bir şekilde dikeceğim. Bakın trabzanların tepe boşluklarındaki aralıklardan iğnemi geçiriyorum ve dikiyorum. Burada farklı bir detay yok. Trabzanların direkleri arasından geçiriyorum ve uygun şekilde dikiyorum. Şimdi her iki tarafı da dikeceğim. Sonra diğer askımı da dikeceğim. Oradan sonra artık çantamız kullanıma hazır. Bitmiş halini dikişimden sonra sizlerle paylaşacağım. Çantamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Orijinaline en yakın şekilde yapmak istedim. Ve elimden geldiğince de orijinaline sadık kalarak yapmaya çalıştım. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorarsanız en kısa sürede dönüş yaparım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca anlatımdan yararlanarak yapmış olduğunuz çalışmaları Instagram üzerinden bana gönderirseniz sizleri etiketleyerek hikayemde mutlaka yapmış olduğunuz çalışmaları paylaşırım. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Kanalımdaki bildirim zilini açarak yeni yayınladığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bu videomdan sonra kanalımda yapımı çok basit bir yelek videosu paylaşacağım. Benimle birlikte yapımı çok basit ve güzel bir yelek örmek isterseniz o videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.